Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni ve evrimi ile ilgili konuları ele alırken bazı yöntem bilimsel konulara değinmek zorunda olduğumu daha önce belirtmiştim. Zaten bu bağlamda üçlü merkezcilik ve erekselcilik anlayışları ile ilgili değişik konuları ele almıştım. Şimdi hayvan iletişim sistemlerinden insan iletişim sistemi olarak konuşmaya dayalı yani sese dayalı insan dilinin özelliklerine geçmeden önce bu konuya bir kere daha değinmek zorundayız. Çünkü dilin evrimi ve insanın evrimi konularını anlamamız bakımından yalnızca üçlü merkezcilik ve erekselcilik gibi metodolojik sorunların ötesinde başka engeller de var. Şimdi bu videoda kısaca bu engellerin neler olduğuna değinerek en azından aklınızın bir köşesinde bulunması için bazı noktalara dikkat çekmeye çalışacağım. Şimdi bu noktalardan birincisi genellikle biyolojiyle ilgisi olmayan sıradan insanlarla sürdürdüğünüz tartışmalarda ya da bu tür tartışmaları izlediyseniz sık sık şu karşı çıkış. Hani bugünkü maymunlar neden insana dönüşmüyor? Ya da işte bilinen tarihteki kayıtlara bakılarak maymunların hep maymun olarak kaldığı, insanların ise insan olduğu, hiç türlerin birinden diğerine dönüşüm olmadığı itirazına sık sık rastlamışsınızdır. Burada aslında önemli bir ayrıntı var. Şimdi bu konuyu bu biçimiyle ortaya koyanların kavrayamadıkları şu: evrim bireyler üzerinden, evrimin gelişmesi ve ilerlemesi, yeni türlerin ortaya çıkması, bireyleri göz önüne tutarak anlamlandıramazsınız. Neden? Çünkü evrimin modern tanımlarından birisi de şudur: belli bir zaman diliminde doğal seçilim ve genetik sürüklenme gibi özelliklerin sonucu olarak bir canlı popülasyonundaki gen sıklıklarının değişme sürecidir. Şimdi bu ne demek? Dikkat ederseniz burada bir popülasyondan söz ediliyor. Popülasyon da bildiğiniz gibi belli bir bölgede yerleşmiş belli bir türe ait canlıların toplamı, bireylerin toplamı. Yani buna aslında Türkçe'de nüfus da denilebiliyor ama biyolojik tartışmalarda popülasyonun biraz daha özel bir anlamı var. Yani belli bir ekonomik nişte yer alan bir türün bütün bireylerinin toplamı. Şimdi türleşme dediğimiz süreç, yani evrimin ilerlemesi tek tek bireylerle ilgili bir olay değil. Çünkü birçok türün ortaya çıkması, bırakın bireyleri, yüzlerce, binlerce canlı kuşağının da meydana gelen değişmelerin toplamı olarak gündeme gelir. Yani örneğin bugün insanların en yakın kuzeni olan %99'a yakın genetik ortaklığımızın bulunduğu şempanzelerle bizim ata türlerimizin ayrılmasının tarihi neredeyse 10-15 milyon yıla gidiyor. Yani hominid dediğimiz ilk insansı türlerin ortaya çıkma tarihi 4,5-5 milyon yıl. Dolayısıyla yeni bir türün ortaya çıkması için gereken zaman süresi, bu konuşmamın başında belirttiğim itirazı ortaya koyanların söylediklerinin akıllarının alamayacağı kadar uzun bir süreç. Bu konuyla ilgili bir başka yanlış anlama da özellikle son dönemde genlere aşırı önem veren ve genlere sürekli vurgu yapan bazı anlayışların neredeyse bireyi, hatta bireyi de geçtim, popülasyonu, yani bir türün toplam nüfusunu göz ardı ederek bütün gelişmeleri genlerdeki özellikler ve genlerin seçilimine ve gelişmelerine bağlı, onlardaki mutasyonlar ve diğer özelliklerin gelişmesiyle konular açıklamaya çalışıyorlar ki bu da bir başka hata oluyor. Dolayısıyla
canlıların evriminde yeni türlerin ortaya çıkmasının uzun sürede popülasyonlar temelinde açıklanabilir olması, konuyla ilgisi olmayan ve biyolojiyle fazla ilgilenmemiş insanlar açısından ciddi bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla onlar kendi gözlemleyebildikleri, görebildikleri ya da belli kaynaklardan ulaşabildikleri tarihsel süreç içerisinde canlı türlerinin farklılaşmalarına ilişkin somut görünümler görmek istiyorlar. Bu da olmayınca dolayısıyla kolaylıkla evrim teorisinin, yani Darwinci evrim teorisinin ortaya koyduğu bir takım özelliklerin açıklanamaz olduğunu ya da tutarlı ve ikna edici olmadığını söyleyebiliyorlar. Şimdi bu değindiğim noktaya öznenin belirsizliği diyebiliriz. Yani türleşme, canlıların evriminde yeni türlerin ortaya çıkmasında özne olarak popülasyonun alınması gerektiği ve bunun da kısa süreli bir olay olarak değil de uzun erimli bir sürecin sonunda gerçekleşebiliyor olması ve bu ayrıntıya dikkat etmeden hemen evrimsel olarak bir takım değişikliklerin gözlemlenebilmesi gerektiğini söyleyen iddialar aslında temelsiz iddialar. Şimdi bu konuda karşımıza çıkan önemli bir sorun da, engel de bizim bir canlı türü olarak insanın biyolojik yapısının ve fiziksel donanımının ve buna bağlı olarak kavrayış gücünün sayılarla arasının pek iyi olmaması. Ne demek bu? Biraz kapalı ve karmaşık bir cümle oldu. Şunu şöyle açmak gerekiyor. Örneğin dünyanın değişik ülkelerinde değişik çalışmalar yapıldı. İnsanlara hızlı bir şekilde 10 tane farklı nesne söylendikten sonra, bu hemen sayma bittikten sonra bu 10 tane nesnenin adını geri dönüş yapmaları söylendiği zaman, yani hemen hemen bütün kültürlerde ortalama 5 ile 9 arası bir sayı çıkıyor. İnsanların çoğunluğu 7'ye yakın nesneyi hatırlayıp geri dönüş yapabiliyorlar. Kuşkusuz 9 hatta 10'a çıkanlar olduğu gibi 3'te 4'te kalanlar da çok oluyor. Fakat bir çan eğrisi grafiğini göz önüne tutarsanız ortalama olarak insan toplumlarındaki bireylerin kısa dönemli hafızalarının en fazla ortalama olarak 7 belirlendiği görülüyor. Şimdi bu konuda başka çarpıcı veriler var. Bunlardan birisi, birçoğunuzun özellikle de satrançla şu ya da bu şekilde ilgilenmiş arkadaşların duymuş oldukları bir öykü var. Bu öykü Hindistan'da geçiyor. İşte çok ünlü bir oranın hükümdarı satranca çok düşkün, satranç oynamayı seviyor ve satranç iyi bilen satranççılarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Neyse, böyle bir satranç ustasıyla bir gün oyunlar oynuyor falan. Tabii çok etkileniyor. Usta oyunlar bittikten sonra ustaya diyor ki, dile benden ne dilersen diyor. Yani adam o kadar zengin ki hükümdar, yani karşısındaki insanın her türlü isteğini karşılayabileceğini düşünüyor. Satranç ustası da gayet mütevazi bir şey. Ya diyor, ben fazla bir şey istemiyorum diyor. Ne istiyorsun diyor. Şu diyor satranç tahtasının birinci kareye buğday koy diyor. Ondan sonra diyor her kareye diyor bunun diyor 2 katı kadar buğday koyarsan diyor, bana diyor bu satranç tahtası kadar söylediğim işlemle buğday verirsen benim için yeterlidir diyor. Padişah hemen vezirlerine dönüyor, hükümdar. Tamam diyor, isteğini götürün diyor, karşılayın diyor. Neyse gidiyorlar. Aradan birkaç saat geçiyor. Daha sonra vezirlerden birisi işte geliyor, diyor ki hükümdarım diyor, bu diyor ustanın diyor istediği şey diyor bizim karşılama şansımız yok. Nasıl yok diyor. Yani diyor biz diyor o kadar diyor buğday diyor bizim diyor depolarımıza değil diyor. Biz onlarca yılda diyor o kadar buğdayı üretemeyiz diyor. Allah Allah, nasıl bir şey bu iş diyor. Ondan sonra basit bir hesap yapılıyor. Matematik bilenler 2 üzeri 63 olarak bu rakamı şey yaptıklarında,
şunu göreceklerdir ki örneğin işte 20. bölmeden 20. kareye gelindiği zaman sayı anca 100 binlere, milyonlara bulaşıyor. 30'da milyonları biraz geçiyor. Fakat 30'dan sonra sayı o kadar artıyor ki 64. kareye gelindiği zaman, yani her kareye bir öncekinin 2 katı kadar buğday koyduğumuzu düşünürsek 64. kareye gelindiğinde 9'un sağına 18 sıfır koymak gerekiyor. Şimdi aklıma gelmiyor ama bu rakamı herhalde katrilyondan sonra kentrilyonu da geçen bir sayı oluyor. Ve dolayısıyla bir buğday tanesinin 20 miligram olduğunu hesaplarsak, yaklaşık 20 miligram, yani bir gramın %1'i kadar olduğunu düşünürsek, kabaca yapılan bir hesaplama sonucunda bu ustaya verilmesi gereken tahıl miktarının 20 milyar ton olduğu anlaşılıyor. Bugün bile örneğin bütün dünyadaki yıllık tahıl rekoltesinin 1 milyar tona kadar olmadığını sanıyorum. Yani en fazla o kadardır. Hatta yoktur bile. Çünkü 5-10 sene önceki bir hesaplamaya bakmıştım ben. Yıllık dünyadaki tüm tahıl rekoltesinin 600 milyon ton olduğu söyleniyor. Yani bu şimdi sayının bizim hafızalımızın ve kavrayışımızın çok ötesinde bazı sayılardan yapılıyor. Örneğin bunu bir başka tür bir örnekle de şöyle karşılaştırabiliriz. Örneğin biliyorsunuz bakterilerin önemli bir kısmı tek hücreli canlılar oldukları için mitoz bölünme yaparlar. Mitoz bölünme, örneğin bazı bakteri türleri 15-20 saniyede bir bölünerek çoğalır. Şimdi böyle 20 saniyede bir bölünen bir bakteriyi düşünün. Aynı bu satranç tahtasındaki birinci basamakta bir buğday tanesini her karede 2 katına çıkararak 64'e geldiğimizde 9'un sağına 18 sıfır koymamız gerektiği gibi, şimdi beslenme koşullarının uygun olduğunu düşünelim. Herhangi bir yerdeki bakterinin bölünerek çoğaldığını ve 20 saniyede bir bu bakterinin 2'ye bölündüğünü düşünelim. Ne oluyor? 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 526 böyle gidiyoruz. Şimdi böyle gittiğimiz zaman yapılan bir takım hesaplamaları ben hatırlıyorum. Örneğin 36. saatte 1 metreküp bakteri kolonimiz oluyor 36. saatte. Fakat örneğin birinci günün sonunda bu bakterilerin sayısı ve miktarı o kadar bir yoğunlaşıyor ki neredeyse dünyanın yüzeyini kaplıyor. İkinci günde yaklaşık 2 metre bütün dünyanın yüzeyi bakterilerle kaplanıyor. Üçüncü günde zaten dünyanın atmosferlerle birlikte kapladığı bütün alanın hepsi bakteri oluyor. Yani uygun beslenme koşulları olduğu sırada bakterilerin mitoz bölünmeyle çoğalmaları önlerine engel olmazsa 3 gün içerisinde bizim atmosfer dahil dünyanın her yanını bakterilerin kaplaması gerekiyor. Şimdi tabii bu basit örneklerle ben konuyu anlamlandırmak istedim. Şimdi dünyanın yaşı 4,5 milyar biliyorsunuz. En eski bulunan canlılık kalıntıları ve örnekleri 3,8 milyar. Çok hücreli canlıların ve bildiğimiz vücutlaşmış canlı türlerinin ortaya çıkması yaklaşık Kambriyen patlaması dediğimiz dönem 500-600 milyon yıl önce. Dolayısıyla evrimde ilk canlının, Luca denilen ilk canlı örneğin ortaya çıkmasından çok hücreli bedenleşmiş canlıların ortaya çıkmasına kadar geçen sürede
tek hücreli bakterilerin yaşadıkları dönem 3,2 milyar yıl. Şimdi 3,2 milyar yılın içerisinde bu tek hücreli canlıların mitoz bölünmeyle çoğalmalarını ve geçirdikleri mutasyonları ve dönüşümleri düşünün. Yani 3,2 milyar yıl boyunca basit, canlılığın temel taşı olan RNA'nın, DNA'nın, hücre içerisindeki bir takım organellerin ve bir takım yapıların oluşması için geçen süre 3 milyar 200 milyon yıl. Ve bu süre içerisinde doğanın işlemekte olduğu yeniden yapboz yani herhangi bir mutasyon sonucu bir şeylerin oluşması, onların dikiş tutturamaması ve yok olmaları, onların üzerinden tekrar mutasyonların oluşması. Şimdi bu öylesine olağanüstü bir sayı ki bizim bu sayıların anlamını kavramamız pek kolay olmuyor. Çünkü ondalık sistem ve bugünkü matematik sistemlerle biz bazı büyük sayıları çok kolay bir biçimde anlatabiliyoruz. Şimdi bu çarpıcı duruma bir örnek olarak bir şey daha aklıma geldi. Onu da kısaca anlatayım. Örneğin bir insan doğduktan sonra onunla birlikte sayı saymaya başladığımızı düşünelim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle sayıyoruz. İleriki sayılara geldiğimizde, atıyorum örneğin işte binlere, milyonlara geldiğimizde işte 323 milyon 246 bin 765. Dikkat ederseniz bu sayıyı söylerken neredeyse 3 saniye zaman harcadım. Ama ben bu ayrıntılara girmeyeceğim. Her bir saniyede bir sayı saydığımızı düşünelim. Her bir saniyede bir sayı saydığımızda bildiğiniz gibi işte saniyede, dakikada 60 saniye var. Bir saatte 3600 saniye var. 3600 saniye bir günde yaklaşık 31 milyon saniyeye gidiyor. Böyle saydığımızda, yani her saniyede bir sayı saydığımızda 80 yaşında bir insanın ömrüne denk gelen süre içerisinde bizim sayabileceğimiz sayı miktarı arkadaşlar trilyonu bulmuyor. Yani 2,5-3 milyara geldiğimiz zaman o insanın ömrü bitiyor. Yani dolayısıyla evrim söz konusu olduğunda bu sayıların olağanüstü anlamlarını bizim kavramamız ve bunlar üzerinden bir takım konuları düşünmemiz pek kolay olmuyor. Nitekim yani konudan fazla dağılmadan örneğin dilin evrimine ve dilin evrimine bağlı olarak işte insanın evrimi ve kökenindeki gelişmeleri evrimsel süreç açısından ele aldığımızda karşımıza çıkan bizim düşünerek kavrayamadığımız ve bir takım sembolleştirmeler sayesinde hızlı bir şekilde adlandırdığımız olayların geri planında bu kadar büyük sayılar ve bunlarla ilgili gelişmeler var. Dolayısıyla bizim evrimsel süreçleri kavramamızda en önemli engellerden birisi bizim zihin yapımızın bir takım sayıları algılamakta yetersiz kalmasıyla ilgili bir durum da var. Şimdi aynı durum zaman ölçeğinde de oluyor. Yani şöyle düşünelim. Örneğin bugün Afrika ile Güney Amerika arasında koskocaman bir okyanus var biliyorsunuz. Yaklaşık 5-6 bin kilometre genişliğinde bir su kütlesi. Oysa ki daha önceki videolarımdan birinde söylemiştim. Dünyanın evrimleştiği ilk başlarda tek bir kıta vardı. Daha sonra bu kıta ikiye bölündü. Daha sonra o kıtalar da bölünerek bugünkü 6 kıta ortaya çıktı. Fakat bu süreç durdu mu? Hayır, hala devam ediyor. Bu kıtaların yer aldığı büyük levhalar, yani dünyanın jeolojik katmanları, levhaların hareketleri hala devam ediyor. Hatta geçenlerde bir haber okumuştum.
Madagaskar adasının bulunduğu yerde bir çatlağın oluştuğu ve bu çatlağın zamanla Afrika'yı ikiye böleceğini ve Afrika kıtasının iki ayrı kıtaya bölüneceği söyleniyor. Tamam, bu olabilir ama ne zaman olacak? Belki 10 milyon yıl sonra, belki 200 milyon yıl sonra. Dolayısıyla 10 milyon, 200 milyon yıl sonra meydana gelecek bu tür hareketleri bizim düşünmemiz, algılamamız ve bir takım şeylerden sonuç çıkarmamız hiç olacak şeyler değil. Bu en son depremler sırasında televizyonlarda bir deprem bilimcinin konuşmasına tanık olmuştum. O örneğin işte Biga Yarımadası'nın her yıl birkaç santim Midilli Adası'na doğru ilerlediğini, yaklaşık 2-3 bin sene sonra Biga Yarımadası'nın Midilli Adası'na yaslanacağını söylüyordu. Oysa ki bugün Biga Yarımadası'yla, yani işte Altınoluk, Assos, Küçükkuyu, o civarlarla Midilli Adası'ndaki arasındaki mesafe yaklaşık 18-20 kilometre. Ama 2000 yıl sonra örneğin herhalde en yakın noktasında Biga Yarımadası Midilli Adası'na yaslanacakmış. Yani bu da ne oluyor? Şimdi evrim söz konusu olduğunda konuşmamın başında belirtmeye çalıştığım gibi öznenin, yani bir popülasyonun türleşme sürecini algılamakta içine düştüğümüz belirsizlik aynı şekilde sayıların anlamını kavramamızda, sayıların anlamını tam olarak kavrayamamıza bağlı olarak evrimsel süreçlerdeki zamanın yavaşlığını ve zamanın ilerlemesindeki aşamalılığı kavramamız da bizim evrimin bir takım özelliklerini ve gelişmelerini anlamamızda ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Daha önce ele aldığım üçlü merkezlilik ve erekselcilik konularına ek olarak bugün kısaca değindiğim öznenin belirsizliği, sayıların anlamının kavranamaması ve zamanın belirsizliği ya da zamanın akışının kavranamaması özelliklerinin yanı sıra değinmem gereken bir nokta da evrimdeki aşamalılık, yani kerte oluşma olayları. Aslında bu Darwin'in evrim teorisini ortaya attığında ona karşı çıkanların ortaya koydukları en önemli itirazlardan birisi de buydu. Yani örneğin daha önce de değindiğimiz gibi Darwin'in teorisi kendi içerisinde bütün canlıların ortak bir kökenden gelmek zorunda olduklarını, bu ortak kökenden dallanan değişik şubelerin, alemlerin, cinslerin ve türlerin ortaya çıktığını, bu çatallanmaların sonucunda bugünkü çok sayıda milyonlarla ifade edilen canlı türünün ortaya çıktığını, ama geçmişe doğru gittiğimizde bunların tek bir kaynağı, yani bilim insanlarının Luca dedikleri tek bir ilk canlıya doğru gitmek zorunda olduğumuzu söyleniyordu. Şimdi Darwin'in bu söylemesinden mantıksal şu sonuç çıkıyordu. Bazıları diyorlardı ki örneğin Darwin'e, ya işte bizim mikroplarla ya da işte bakterilerle ya da maya bakterileriyle, amiplerle nasıl bir benzerliğimiz olabilir? Yani senin bu yaptığın çıkarımın sonucu bize buna götürüyor ve bu hiç akıl alır bir şey değil deyip itiraz ediyorlardı. Darwin de bu itirazlara bir noktada haklı görerek şunu diyordu. Evet diyordu, yani bugünden bakıldığında bir amiple, bir bakteriyle bir insanın aynı kökenden geldikleri ve birçok özelliklerinin ortak olduğunu söylemek size anlamsız gelebilir. Ama konuyu neden bir bakteriyle insan karşılaştırması olarak yapıyorsunuz? Karşılaştırmayı bir bakteriyle o bakteriden farklılaşmış bir başka bakteri olarak yapmanız gerekir. Çünkü evrimsel süreçte değişimler ancak böyle olur. Bir bakteri belli özellikleri bulunan bir başka bakteriye dönüşür. O bakteri kendisinden daha farklı özellikler taşıyan başka bir bakteriye dönüşür. O bakteri belli bir noktaya geldiğinde artık çekirdekli, yani
çok hücreli canlılara dönüşmeye başlar. Çok hücreli canlılar milyonlarca, milyarlarca yıl belki bu şekliyle devam ettikten sonra vücutların ortaya çıkması ve organların ortaya çıkmasıyla birlikte örneğin işte denizdeki balıkların ya da işte denizde yaşayan canlıların bazıları hem denizde yaşayan hem karada yaşayan canlılara dönüştüler. Daha sonra karaya çıktılar. Karaya çıkan günümüzde bile var bunların örnekleri. Örneğin bazı balıklar var. Hem akciğerleri var hem solungaçları var. Bu balıklar yılın belli mevsimlerinde örneğin bataklıklarda falan akciğerleriyle soluk alarak belli su birikintilerinden diğerlerine doğru hareket edip oralarda solungaçlarıyla solunum yapmaya devam ediyorlar. Fakat bu balıklar aynı zamanda çok zor durumda kaldıklarıyla akciğerleriyle de solunum yapıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu canlıların evrimleşmesi deniz canlılarından kara canlılarına doğru. Daha sonra solungaçların yitirilmesiyle birlikte bu sefer yalnızca akciğerleriyle soluyabilen canlılar ortaya çıkıyor. Peki bu akciğerler nereden oluştu? Aslında akciğerlerde balıkların bazı sindirim organlarının başkalaşmasıyla akciğerler ortaya çıktı. Yani demek istediğim Darwinci evrim teorisinin ortaya koyduğu evrimsel süreçleri kavrayabilmemiz için bizim canlıların birbirlerinden dönüşümlerindeki kerte kerte, aşama aşama, yavaş yavaş gelişimlerin anlamını çok iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi bunları kavradığımız zaman bugünkü konumlarından hareketle birbirleriyle hiç ilgisi olmayan ve çok farklı canlılar olarak ele aldığımız canlıların bile aslında geçmişte türsel olarak kökenlerinin ata türlere, onların da başka daha eskiye giden atalara dayandıklarını görüyoruz. Nitekim bir önceki videoda Darwinciliğin modern bilimsel kanıtlarından söz ederken bu konuda genetiğin bize sunduğu olanakları ve genetik verilerin ne anlama geldiğinden söz etmiştim. Şimdi Darwin'in sağlığında mantıksal olarak anlatmaya çalıştığı durumu biz bugün genetik ve moleküler biyolojinin sağladığı olanaklarla ve bir takım genetik tahlil yöntemlerindeki olağanüstü gelişmiş teknikler sayesinde biz bugün hangi canlının hangi canlıyla ne kadar bir ortaklığının olduğunu, farklılıklarının nerede başladıklarını, bu farklılıkların anlamının ne olduğunu çok iyi görebiliyoruz. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dilin kökeni ve evrimini anlatırken insan dilinin ses ağırlıklı bir şekilde ortaya çıkmasının bugünkü görünümünden hareketle başka hiçbir canlıda insan dilindeki özellikleri göremiyor olmamız, insan konuşmasına yani sese dayalı insan konuşmasıyla gelişmiş olan ya da bugünkü ifadesini bu şekliyle bulan insan diliyle hayvan dilleri arasında bir uçurum olduğunu ve bunların birbirleriyle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söylemek tamamen bilim dışı bir yaklaşım oluyor. Çünkü daha önce değişik teorisyenlerin dilin bir içgüdü olduğunu, dilin bir modül olduğunu, dilin bir organ olduğunu ve dildeki insan dilinin olağanüstü makro bir mutasyonla ortaya çıkan çok benzersiz ve geçmiş kökenlerini araştıramayacağımız kadar yeni bir olgu olduğunu öne süren araştırmacıların yanıldıkları nokta burası. Çünkü neden yanılıyorlar? Buraya kadar anlattıklarımdan şu sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz. Bu araştırmacılar kendi araştırma alanlarının ayrıntılarında uzmanlaştıkları ve bu konuya yoğunlaştıkları için meselenin metodolojik yöntemini, biyolojik evrimsel süreçlerin nasıl geliştiğini düşünmedikleri ve bu düşünmeyi onlara sağlayacak felsefi bir donanımları olmadığı için
felsefi olarak bu değişik bilimlerin ortaya koydukları ipuçlarını nasıl yorumlamaları gerektiğini ve bunları modern bilimsel bilgilerin ışığında bütünleştirme becerisini gösteremedikleri için tıkandıkları noktalarda olayı kavramsal olarak bir üst noktaya taşıyarak konuları üstünden atlamaya çalışıyorlar. Yani örneğin işte insan dili benzersizdir. Neden? Çünkü insan dili bir içgüdüdür. İnsan dili modüllerle işler. Bu modüller evrimin belli bir noktasında bu modüller evrimin belli bir aşamasında insan türünün beyninde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu modülleri ele almadan, bu modüllere açıklama yapmadan insan dilini açıklayamayız. Ya da insanların hepsinde dil yetisi denilen bir şey vardır. Bu dil yetisi biyolojik bir organ gibidir. Yaklaşık 150-200 bin yıl önce Homo sapiens'te ortaya çıkan bu benzersiz dil yetisinin sonucu olarak bugün biz konuşmaya, sese dayalı insan diline sahibiz. Dolayısıyla bu dilin daha önceki hayvan iletişim sistemleriyle, yani hayvan dilleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim bize en yakın, yani genetik olarak en yakın %99'a yakın ortaklığımızın bulunduğu şempanzelere insan konuşması öğretilmeye çalışıldı ama hiçbir zaman başarılı olunamadı. Kuşkusuz bu yetiştirilmeye çalışılan şempanzelerin ve diğer bazı hayvanların, örneğin işte papağanların, işte gorillerin ya da bonoboların bir takım iletişimsel becerilerinde bir artış olsa da bunlar insan dilinin kapsam ve genişliğinin kıyısına bile yanaşamadılar. Dolayısıyla birçok araştırmacı buradan hareketle insanın benzersizliği ve buna bağlı olarak insan dilinin benzersizliğine sürekli vurgu yapıyorlar. Yani bunu öylesine bir bıkmadan usanmadan vurguluyorlar ki böylelikle yani insan dilinin ortaya çıkmasını, insan dilinin evrimsel kökenlerinin araştırılamayacağı gibi bir sonuca varıyorlar. Ve dolayısıyla bu tip çalışmaları yapanlara zaten ciddiye bile almıyorlar. Daha önceki videolarımdan birinde semiyolojinin kurucu babalarından birisi olan Ferdinand Saussure'un böylesi bir çalışmalarla nasıl dudak büktüğünü ve dalga geçtiğini söylemiştim. Nitekim aynı küçümseme ve dalga geçme günümüzün birçok özellikle Chomsky ve onun çevresindeki evrensel dil bilgisi ve dil yetisinin biyolojik bir olay olduğunu söyleyen düşünür ve araştırmacılarda da çok belirgin. Bunlar da insan dilinin benzersizliğine, daha doğrusu günümüzdeki insan dillerinin çift eklemlilik, yinelemelik, sentaktik yani işte söz dizimsel bazı özelliklerinden hareketle dolayısıyla hayvanlarla bunlar arasında hiçbir ilişki olmadığını belirterek konuyu birdenbire üzerinden atlayarak insan dilinin benzersizliğine vurgu yapıyorlar. Şimdi sonraki videolarımda insan dilinin hayvan iletişim sistemlerinden nasıl ortaya çıktığına ilişkin evrimsel kökenlere ve evrimsel işleyiş ve mekanizmaları ele alacağım. Bunları ele aldığımız zaman daha sonra da günümüzdeki insan dilinin özelliklerine ve onun evrimin ışığında nasıl ele alınması gerektiği konusuna gireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.